Merhabalar herkese. Sonunda mikrofonumu ayarlayabildiğimi düşünüyorum. Bundan önce çektiğim iki video tamamen çöp olmuş mikrofondan dolayı. Bu sefer doğru yaptığıma inanıyorum. Neyse, bugünkü konumuz, daha doğrusu inceleme denmez aslında buna da. Hero X-Pulse, selam keçi kardeşler. Hero X-Pulse 200. Ben bu motoru ne zaman aldım, ne amaçla kullanıyorum, neler taktırdım, üstünde ne var, artılarını, eksilerini, yaşadığım olumlu şeyleri, olumsuzlukları hepsini anlatacağım. İlk olarak ben bu motoru Mart'ın ortasıydı ya da başı mıydı? Mart'ın ortasıydı, evet. Mart'ın ortasında alamadım, sipariş verdim. Çünkü o zaman bayilerde bulunmuyordu. Bana gelmesi tam olarak Mayıs'ın ortası ya da başı oldu. Yani neredeyse 2 ay falan beklemişim. Tabii ki de bunun bayimle hiçbir alakası yok. Tamamen o sıradaki bir tedarik sorunundan kaynaklı. Herkes aynı şeyi yaşıyordu. Neyse, aldım. Bayim de sağ olsun, hiç fabrikada montaj falan filan uğraşma diye motoru sandıkta getirmiş. Buradaki Hero yetkili servisi, Çakıroğlu Motor, gözümün önünde, yanımda topladı motoru. Kendisinin de ustalığına, bilgisine güvenirim. Şimdi ben buna ne taktım? Bu sandıkta açıldığında orijinal üzerine gelen aynaları kendisine değdirmedim bile. Neden? Çünkü test motorunda tadına baktığım orijinal aynaları gerçekten iğrenç ve bombeli gösteriyor. Yani o aynayı, ne bileyim, hiç bakmadınız mı takarken? Anlamadım. Ne yaptım? Ben de NC700 aynasıyla değiştirdim. İnternette bulabilirsiniz gayet uyguna. 200 lira falandır herhalde şu an. Ben 175'e mi 150'ye mi ne aldım diye hatırlıyorum. Daha sonra üzerinde gelen stok camı da hiç kullanmadım. Daha doğrusu camcık diyelim biz ona. Küçük bir cam. GP Composite'in tur camını taktırdım. Bu konu hakkında konuşacağız. Bu tur camı hakkında konuşacağız. Birkaç ay kullandıktan sonra Kadir Akyüz'ün gidon yükseltmesini taktım. Bence boyu 1.80 üzerinde olan herkes takmalı. Takmak zorunda olmalı. Çünkü uzun süreli kullanımda insanın belini ağrıtıyor. Yani böyle biraz öne doğru eğilmek durumunda kalıyorsun. Bu da bir yerden sonra bel ağrısı yapıyor. Bu gidon yükseltmede yanlış hatırlamıyorsam 5 miydi 4 müydü? 4 santim 5 santim kadar bir yükseltme sağlıyor. Daha sonra taktığım şey ise çanta tablası, çanta demiri. Ben top case kullanmayı sevmediğim için heybe çanta kullanıyorum. Kadir Akyüz de ona uygun, böyle geniş, güzel, işte egzoza değmeyecek, farı kapatmayacak bir şekilde bir çanta tasarlamış. Onu taktırdım. Gayet güzel. Bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir de şeyi taktırdım, aslında en önemlisini unutuyordum. Onu şöyle anlatayım. Motoru aldıktan 2 ay sonra falan da herhalde, zaten sürekli görüyordum. 14 dişliye yükselttim motoru. Neden 14 dişliye yükselttim? Ben çünkü ağırlıklı olarak asfaltta kullanıyorum. Tabii ki de işte köy yoludur, toprak yoldur, cart curt buna giriyorum ama bir offroad yapmıyorum. Motor da birinci ve ikinci vitesi yani çok kısa. Daha doğrusu hani 1-2 diyelim biz kalkışa. Üçüncü vitese hemen zaten geliyoruz. Biraz bunun aralığını arttırmak ve uzun yolda, düz yolda, asfaltta kullandığım için de yüksek hızlarda motorun bağırmamasını sağlamak, yüksek devir çevirmemesini sağlamak için motoru 14 dişliğe yükselttim. Bunun artıları daha çok, eksisi yani o çok göreceli bir eksi. Onu da söyleyeyim. Direkt zaten küçük olduğu için eksisinden başlayayım. Bir tık torku düşüyor, yani bir tık çekişiniz düşüyor. Onu da yani zaten düz yolda falan hissetmezseniz, böyle deli gibi bayır olacak, devrinizi öldüreceksiniz birazcık, anca o zaman hissedersiniz. Bir de artçılı ve yüklüyse hissedersiniz. Selam motorcu kardeş. Onun dışında bir eksisi yok. Artısını anlatayım. Eyvah, bu toprak yola girdik. Şimdi ciğerim solacak. Şuradan bir geçeyim de önce. Burada köpekler ayrı dert. Hayret, şu an hiç köpek yok. Gelen kamyonudur, arabasıdır ayrı dert. Gerçi mesai saati de bitti belki.
Allah nasıl kaydı. Belki yoktur. Artılarına gelecek olursak. Bütün vites aralıklarınız zaten uzuyor da birinci ve ikinci vites aralığı şahane olmuş. Yani benim için şahane oldu en azından. Şehir içi kullanımda çok güzel. Öyle hemen şak şak istemiyor. Baya baya gidiyorsunuz yani. Anca ondan sonra vites değiştiriyorsunuz. Eski vites aralığınıza göre konuşuyorum. Saatte 100 kilometrede düşük devir çeviriyorsunuz. Yani 98-99'da 6500 çeviriyorsunuz. Yüzde 7000 oluyor. Ya da işte yine 6500 öyle minik minik gidip geliyor. Biz ona işte hadi maksimum olsun 700 diyelim. Benim gibi kullanıcılar için bence kesinlikle uygulanması gereken bir yöntem. Motoru çok rahatlatıyor. Bağırmıyor. Rahat rahat gidebiliyorsunuz. Başka düşünüyorum taktırdığım bir şey var mı? Yok. Şu tur camından bahsedecektim. Boyu 1.80'den uzun olan arkadaşlar için. Şimdi dışarıdan iyi, hoş gözüküyor bu tur camı. Bu lanet olası şey. Ama boyunuz çok bunun yukarısına kaldığı zaman karşıdan gelen bütün rüzgarı alıyor, kaskınıza çarpıyor. Kaskın içi de oluyor diskotek. Özellikle mesela normalinden fazla rüzgar olan bir günde sürüyorsanız gerçekten yani başınızda, kafanızda filler tepişmiş gibi hissediyorsunuz. Abicim kayıyor musun lan sen? Kaya kaya mı geldi o? Yani şimdi düşünüyorum Redmond Rally'yi hiç yakından görmedim. Hani anladığım kadarıyla, incelediğim kadarıyla bundan biraz daha dik. Yani daha şöyle bir konumu varmış gibi geldi bana. Hani rüzgarı direkt böyle alıp şey yapmaktan ziyade hani daha bir yukarı atar veya buna diyorum ki deflektör falan mı taksam bilmiyorum. Yoksa benim kaskımın içinde bir sorun var. Eğer bunu benim gibi yaşayan arkadaşlar varsa belirtirlerse iyi olur. Boşu boşuna cam değiştirmeyeyim. Gelelim motorun eksi kısmına. Eksiden başlayayım. O da zaten bir tane olduğu için bu motoru takip eden herkesin tahmin edebileceği üzere az buçuk motor hakkında fikir sahibiyseniz bu motorun kronik sorunu ne? Üst kapağından yağ kaçırma. Bilmiyorum, 10 motorun herhalde 5'inde oluyor. Biz iki arkadaş aldık. 2 tane Hero aldık. Onda da oldu, bende de oldu. Mesela Kadir Usta'da, Kadir Akyüz'de 3 tane Euro değiştirmiş. Normal eski 2 valfinden tut 4 valfine kadar. Mesela adam böyle bir sorun hiç yaşamamış. Yani tamamen loto meselesi. Ki ben de zaten alırken bunu bildiğim için rodajda da yani nazik davrandım. Sıkıştırmadım. İşte ne bileyim 2 kişi bilmedim. Aman dedim canı sıkılmasın tosunumun dedim. Üstüne titrediğimde titredim. Ne oldu? Tabii ki de sakınan göze çöp battı. Motor yağ kaçırdı. Şimdi benimkinde ilginç bir şekilde rodaj bakımından 2 gün sonra oldu. Olmadı. Her indiğimde motordan kontrol ettim. Oh dedim olmamış, bak dedim. İyi bakmışım, işte rodajı iyi yapmışım. Olmadı dedim. Rodaj bakımından 2 gün sonra motorda ilk yağ damlamı gördüm. Ne yazık ki. Neyse tabii ki de ben buna şey yapmadım. Çok takılmadım. Yani birçok kişide oluyordu. Zaten dedim servis bu konuyu hallediyor. Fabrika bu konuyu hallediyor. Üzerine düşüyorlar. Gitsin dedim yani. Ne olabilir ki? Şeyde bir yağ böyle bütün yağ bir anda boşaltacak gibi bir şey de hiç duymadım. Neyse kullandım bayağı bir. Kullandım. Sanırım 1500 bakımı falan da yapıldı. Yani o kadar kullandım öyle söyleyeyim. Ne oldu? Birazcık daha arttı. Dedim. Yani normalde bloğun böyle o şeyler contalarında olan yağ, o taraflarda gezinen yağ hafif aşağı inmeye başlamış. Dedim ben bir servise gideyim. İçim rahat etsin. Bir şey olur mu yani? O yüzden. Şimdi bir de yolda giderken motor yağlı çok yağ eksiltiyordur. Ben de öyle aşırı motordan anlayan insan değilim neticede. Götürdüm, dedi ki Okan'cım bunu dedi böyle 10.000 kilometrede kullanabilirsin. Bir sıkıntı olmaz. Ama dediği gibi yani keyif kaçırıcı bir şey. Çünkü abi yeni almışsın ya. Yani almışsın, bak şu motor 4272 kilometrede şu an. Bunu ben insan gibi kullanmışım. Bir kere tapagaz yapmamışım. Gerçekten abartmıyorum. Bir kere tapagaz yapmadım. Zaten hız seven insan değilim.
Yani o yüzden hiç öyle bir merakım olmadı. Maksimum dediğim gibi 100-105. Yani böyle dağa taşa vurmamışım, yerlere düşürmemişim diyeceğim. Yere bir kere şöyle düşürdüm. Bayiden çıkarttığım gün sevgili eşim, selam ona da buradan. Sağ olsun evin önüne getirdim. Aa dedi, ben de dedi merak ettim dedi. Üstüne bindi, bir turunu attı. Geldi. Tabii ona ağır geldi birden. Alışık değil çünkü skutura falan alışık. Birden olduğu yerde durdu. Dengede duramadı. Sol tarafa düşürdü. Ne oldu? Sadece şu debriyaj maneti şöyle tatlı bir yuvarlak hat kazandı. Şuna bakın. Şuna bakın. Farkı görürsünüz zaten. Böyle bir kere düştü diyebilirim. Zaten koruma demirinin üzerine falan düştü. Başka hiçbir şeye zarar gelmedi. Onun dışında gözüm gibi baktım. Bu şekilde oldu. Ama bugün bir şeyi fark ettim. Yine bugün uzun yol yaptım. Şöyle bir git gel 150 kilometre kadar. Sol ayakkabıma yağ sıçramış. Bunu görünce tadım kaçtı açıkçası. Yani dedik oha tamam hadi biraz damlarda bu böyle rüzgarda ayağımıza gelecekse. Hani bırak bir şey olmayı bütün kıyafetlerimizin içine ederiz. Böyle olmaz. Neyse aradım ustamı dedim ki hacım böyle böyle. Buna dedim ben üst kapağını istiyorum. Bundan önce de bir de şey oldu. Hani ben ne olur ne olmaz diye sıvı conta da çektirmiştim ilk gittiğimde. Dedi ki hani için rahat olsun sıvı conta çekelim. Ama çok da bir şey etkilemedi. E, Dedim böyle böyle. Gel dedi abi. Bakalım dedi. Fabrikayı da istiyorsan dedi yazarız. İşte resimini çekeriz. Ruhsat bilgileri falan filan fabrikaya iletiriz. Üst kapak talep ederiz. Bugün normalde gidecektim ama saat şu an 6.30. Yetişemedim. İşlerim uzun sürdü. O yüzden pazartesine sarktı. Kendisi de cumartesi yokmuş ki ben de yarın zaten arkadaşımla birlikte tam tur bir Kapıdağ turu yapacağız. İnşallah bir kaza bela olmazsa tabii. Şuradan mı dönüyordum ben ya? Ya benim yol bilgim niye bu kadar kötü? Şu arabanın döndüğü yerde. Durum bu. Yaşadığım tek olumsuzluk bu. Yani onun dışında gerçekten tertemiz makina. Vitesleri o şıkır şıkır. Lastikleri çok iyi. Yani dediğim gibi toprak yolda girdim. Asfaltlı da kullanıyorum. Mıcıra da girdim yeri geldi. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana. Gelelim uzun yol performansına. İlla merak eden vardır. Yapmak isteyen, düşünen vardır. Türkiye turu hayali olan vardır. Benim gibi. Ya da işte dünya turu. Ben bununla geçen hafta Assos'a gittim. Bayağı iki kişi eşimle birlikte arkamızda dediğim gibi heybe çantamız full ağzına kadar dolu. Bir şekilde bağladık. Gittik Assos'a. Tertemiz de gittik. Ortalama hızım 85-90 arasındaydı. Yani üzerinde ben kasmadım. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Aman bir yüze vurdurayım falan şey olmadı. Durumu olmadı. Çünkü neticede arkada bir kere artçılı sürmek yani kafada iki kişi hatta üç kişi sürmek gibi bir şey. Beni çok şey yapıyor. Psikolojik manda kasan bir durum artçılı sürmek. Bir kere onun dışında zaten dengen değişiyor. İşte sürüşün böyle bir tık tatsızlaşıyor. Yani kimse kusura bakmasın. Artçılı sürüş hiç keyifli değil. Biz Bursa çıkışlı Bandırma üzerinden Çanakkale oradan aşağı Assos'a indik. Yani geze geze gittik. Yolda herhalde bir 7-8 saat civarı falan sürdü. İşte molasıydı, dinlenmesiydi. Saatte bir civarı diyebiliriz mola verme şeyimiz. 1 saat, 1,5 saatte bir mola verdik. İşte çay molasıdır, sigara molasıdır. Bunlar da zaten 15'er dakikalık, hadi taş çatlasın 20 dakikalık molalardır. Aşırı aşırı dinlendirip şey yapmadık, yola çıkmadık. Yoruldu mu? Şöyle yoruldu. Son bir saatte artık bir noktadan sonra bayağı dağa tırmanmaya başladık. Yani o rampalar falan bitmiyordu. Orada haliyle bu motorun da canı 200 cc üzerinde 2 kişi var. Arkası full yüklü. Orada biraz bayıldı. Yani ne kadar 60'lara 70 arasında gidip geldi o rampalarda. Bayıldığını hissettim ki bu da çok normal. Çünkü neredeyse durmadan gitti diyebiliriz. Zaten ondan sonra geldiğimiz için kalacağımız yere hani sıkıntı olmadı. Sadece son bir saat yoruldu. Dönüşte de daha kısa yoldan geldik. Normal düz 3,5 saat 4 saatlik yoldan gittik geldik. Onda da hiçbir sorun yaşamadık. Sadece bir
küçük hava muhalefeti vardı. O gün Assos'tan Bursa'ya kadar kesilmek bilmeyen bir rüzgar vardı. Canımız sadece bundan dolayı çıktı. Onun dışında motor bizi yormadı. Motorun uzun yol performansı da 14 dişliyle böyle. Başka nelerden bahsedebilirim motor için düşünüyorum. Valla aklıma başka bir şey gelmiyor. Olumsuz yanlarını konuştuk. Olumlu yanlarını konuştuk. Kafanızda tartarsınız, almak isteyenler için ben tavsiye ederim. Hani bir kanaat önderi değilim. Dediğim gibi çok aşırı da anlamam motordan. Sadece enduro motor hastasıyım. Bu da benim için güzel bir giriş bölümüydü. Onun için aldım. Ve devam ediyorum. İyi ki almışım diyorum. Afrika TV'nin abi geçti mesela. Keşke ondan alabilsek, değil mi? Neyse, bir yerden başlamak gerekiyor. Hiç belli olmaz. Umarım bu motor hakkında bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Elimden geldiği kadar objektif şekilde anlattım. Ne yaşadıysam onu anlattım zaten. Hani çünkü ya sadece bu motor bazlı konuşmuyorum da her malın çok fanatiği var. Öyle bir övüyor ki of dersin yani, sanki 70 bin liraya 100 bin liraya TNR alıyorum. Öyle bir şey yok. Bu motorun canı belli. Çünkü bunu araştırırsanız göreceksiniz ki bir kesim ne olacak ya, Allah Allah ya. Ya Allah Allah değil. Herkes buna kendi kazandığı parayı vermiş. Sıfır bir makine almış. Ve istiyor ki bir sorun olmasın. Yani bundan doğal ne var? Sorun çıkınca da sanki sorunu kendisi, müşterinin kendisi çıkartmış gibi bir tavra bürünen insanlar var. Ben sadece onlara gıcık oluyorum. Umarım ben derdimi anlatabilmişimdir. Siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Sürçülisan ettiysem affola. Başka videolarda görüşmek üzere, ki muhtemelen başka video Erdek turumuz olacak. Kapıdağ Yarımadası turumuz olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.